Evet, herkese merhabalar. Bir pazar gününden sizlere yine Cihangir Üstad'la, Yunus Üstad'la beraber sesleniyoruz. Bugün konumuz imlat olsun dedik. Özellikle dünyada büyük değişimlerin olduğu bu dönemde bu meta tiyatroyu anlamanın önemli olduğunu düşünerek tekrar bu konuya şöyle bir kendimizi kısa bir park edelim. Cihangir Üstad'la da başlayalım. Cihangir Üstad'ım sizin bu konuda özel kitabınız var, özel çalışmalarınız var. Yani ezoterik araçların özellikle kullanıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Göstermeye göstermeye, bazen göstere göstere. O yüzden de neler var, neler paylaşmak istiyorsunuz? Gerçi sizin ve benim sistemde uzun bir Illuminati serimiz var. Fakat bugün şöyle bir hap bilgi olarak neler anlatabiliriz? Evet, sevgili üstadlar, gizli cemiyetler insanoğlunun var olduğu günden itibaren dünya üzerinde varlığını sürekli ortaya koymuş bir yapılanma sistemi. Bu cemiyetlerin içerisinde bugün herkesin bildiği sır olarak Illuminati en ön planda. O kadar iyi gizlenmeyi beceriyorlar ki dünyadaki bütün meselelerin arkasında kendileri olmasına rağmen pek çok kişi Illuminati'nin varlığına bir türlü inanmıyor, inanmak istemiyor. Somut delil arıyor. Bu somut delili de Illuminati hiç kimseye vermiyor. Çünkü Illuminati'nin şiarı gizlilik içerisinde olayları götürmek ve kendi hedeflerine bu gizlilik doğrultusunda ulaşmaya gayret etmek. Illuminati'nin kökenine baktığımızda ilk önce Atlantis'te Illuminati teşkilatlanmasının oluştuğunu görüyoruz. Aydınlanmacılar veya aydınlanmış masonlar adı altında Illuminati Atlantis'te günümüzden 20 bin yıl kadar önce kurulmuş olan bir cemiyet. Nacellerin bir tür devamı ama Nacellerle de alakaları yok. Sadece Atlantis üzerinden faaliyet gösteriyorlar. Ve Atlantis kolonileri üzerinden Mısır'a geçiyorlar. Girit'e geçiyorlar ve Batı Anadolu'ya geliyorlar, Miken'e geçiyorlar. Yunanistan'da çeşitli faaliyetleri oluyor ve Atlantis'in dünya hakimiyeti projesini, tek dünya hakimiyeti projesini tüm dünyaya yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Illuminati'nin en büyük hedefi, en büyük şiarı bütün dünyanın tek bir dünya devleti çatısı altında kurulması projesi. Bu proje çerçevesinde de yüzyıllardır, bin yıllardır hedeflerini sürdürüyorlar diyebiliriz. Bu bakış açısıyla baktığımızda Illuminati'nin aslında büyük bir çoğunlukla yer altında faaliyet gösterdiği, çünkü kendi düşmanlarının yani tek dünya devleti düşmanlarının, ulus devletlerin ağırlıklı olarak bu hedefi yok etmeye gayret ettiklerini görüyoruz. Bu bağlamda Illuminati binlerce yıl boyunca gizli kalmış, kapalı kalmış. Örneğin İşrakiye mezhebi içerisinde e, İsmaililik çerçevesinde batıni bir ekol olarak Müslüman dünyada varlığını göstermiş. e, Eseniler aracılığıyla e, gene Yahudi dünyasında Kabalacılar şemsiyesi altında faaliyet göstermiş. Illuminati benzeri örgütlenme sistemi içerisinde örneğin biraz önce bahsettiğimiz İsmaililere çok büyük etkileri olmuş. Buradan İbni Arabi vasıtasıyla İspanya'ya kadar gitmiş bu felsefe, aydınlanmacılık felsefesi ve onun ardından da İtalya'da ilk kez 1500'lü yıllarda görülmüş ve Katolikliğe çok büyük düşmanı olduğu için Katolikler tarafından tamamen sürekli bir biçimde yok edilmeye çalışmış.
Illuminati'nin hedeflerini kısaca sıralayacak olursak, her şeyden önce tek dünya devletinin kurulması projesi dedik. Onun ardından tüm dünyanın layık bir sistem içerisinde bu yapılanmanın oluşturulması, dinlerin her türlü semavi dinin, dini inancın ortadan kaldırılması projesi. Aynı zamanda tüm sınırların ortadan kaldırılmasını öngörüyor. Tüm mülkiyet haklarının anneden babadan kalma verasetin ortadan kalkmasını, her şeyin devlete ait olmasını öngörüyor. Ve benzeri pek çok özellikle sosyalist sistem içerisinde e, şekillendirilmiş olan pek çok ideolojik boyutu da mevcut. Ama bunlar daha sonranın konuları. Onun için önce sırasıyla gidecek olursak 1500'lerde Katoliklik tarafından yok ediliyor. İtalya'da ve İspanya'da. İspanya'da Alambrudos olarak faaliyet gösteriyor. İtalya'da Illuminaten olarak faaliyet gösteriyor. İspanya'dan Fransa'ya geçiyorlar Illuminaticiler baskılar nedeniyle. Fransa'da Illuminis'i kuruyorlar. Ardından 1776'da Adam Weishaupt aracılığıyla Bavyera'da, Almanya'da örgütleniyorlar ve ciddi bir biçimde örgütlenme yapısını oluşturuyorlar. Gerek Adam Weishaupt gerek Lord Knigge aracılığıyla Illuminati çok dereceli bir sırlar sistemi oluşturuyor ve bu sırlar sistemi çerçevesinde Illuminati'nin e, yavaş yavaş bütün Batı Avrupa ülkelerine yayılmaya başladığını görüyoruz. Illuminati bu yayılmacılık çerçevesinde ezoterizmi savunuyor ve kendisi gibi ezoterizmi savunan Masonluk bünyesinde gelişme gayreti içerisine giriyor. Ve şöyle bir karar alıyor. Sadece 33 derece Mason olanlar e, Yüksek Şura İskoçya'da Yüksek Şurası çerçevesinde 33 derecede Mason olabilenler Illuminati'nin İmparatorlar Konseyi'ne üye olabiliyorlar. Böyle bir organik bağ oluşturuyor Illuminati ile Masonluk arasında. Ama her iki örgüt birbirinden tamamen farklı, bağımsız yapılar olma özelliğine sahip. Illuminati'nin hayat felsefesini Masonluğun savunduğunu, bunun öne çıkarıldığını söylemek mümkün değil. Örneğin Masonlukta siyaset ve din asla tartışılmıyor, konuşulmuyor. Bunların ayrıştırıcı unsurlar olduğunun bilincinde Masonluk. Buna rağmen Illuminati hedefe ulaşmak için her türlü gayretin, çabanın mümkün olduğunca kullanılmasını ve her şeyin mübah olduğu görüşünü savunuyor. Bu çerçevede Illuminati'nin yapmış olduğu eylemleri ifade edecek olursak bunları aşmak tabii ki mümkün. Ama tüm dünyayı etkileyen eylemlerin başında her şeyden önce İngiliz Gül Devrimi e, geliyor. İngiltere'yi de bir Illuminati sistemi oluşturulduktan sonra Bavyera'da yasaklanmasının ardından Fransa'ya göç eden Illuminati e, önde gelenleri, Illuminati Illuminis yapısı aracılığıyla Fransa'da Fransız ihtilalini örgütlüyor ve kardeşlik, eşitlik, özgürlük sloganı altında Illuminati söylemleri bunların hepsi ilk büyük çapta örgütlenmesini ve teşkilatlanmasını ve bir devlete hükmetme imkanına Fransız ihtilaliyle birlikte kavuşuyorlar. Savaş burada bitmiyor. Savaş yüzlerce yıl devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın ardında Illuminati var. Amerika'nın kurulmasının arkasında Illuminati Masonlukla birlikte çok büyük rol oynuyor. Sovyetler Birliği'nin kurulmasında şiarlarını yerine getirme bağlamında Illuminati'nin büyük faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Illuminati dediğim gibi her türlü yöntemi kullanmakta hiçbir beis görmüyor. Ve özellikle de
en büyük özelliği çok pragmatik olmaları. Herhangi bir konuda ısrarcı olmuyorlar. Deneme yanılma yöntemleriyle ilerleme gayreti içerisinde faaliyet gösteriyorlar ve yanıldıkları noktada da derhal geri adım atıp kendi kurdukları sistemin dahi karşısına geçebilecek bir konuma kendilerini getirebiliyorlar. Bu bağlamda örneğin işte sosyalist sistemi oluşturduktan sonra Lenin'in ölümünün ardından bu sistemin Stalin'in eline geçmesi ve tek adam rejimine dönüşmesi çerçevesinde bu yapılanmanın kendi öngördükleri tek dünya devleti yapılanması, demokratik devlet yapılanması için son derece tehlikeli olduğunu görüp sosyalizmi, komünizmi dünyadan silmek için ona büyük savaş açabiliyor örneğin. Bunun benzeri pek çok olayın olduğunu görebiliriz. Mesela Kuşak projesini öne sürüyor Illuminati komünistleri devirebilmek için. Ama Yeşil Kuşak projesindeki bu Müslüman kafa Diktatörler. kesicilerin söz konusu olması nedeniyle bunlara karşı ciddi savaşlar açıp pek çok ülkenin ortadan kalkmasına, milyonların ölmesine neden olabiliyor. İnsan ölmesi hiç önemli değil Illuminati için. Illuminati hedef bazlı, ideal bazlı çalışan bir yapılanma. Birleşmiş Milletler'in kurulması, benzeri Dünya Bankası'nın oluşturulması, IMF'in kurulması, işte Bilderberg aracılığıyla Avrupa Birliği'nin oluşturulması, kurulması, Trilateral Komite aracılığıyla Güney Asya ülkelerinin bir araya getirilmesi projelerinin hepsinin arkasında Illuminati olmasına rağmen Illuminati ellerini rahatlıkla yıkayıp sütten çıkmış ak kaşık gibi kendini göstermeye, daha doğrusu kendini göstermemeye çok iyi başarabiliyor, becerebiliyor. Bu çerçevede bu ilk girizgahın ardından sözü Yunus Üstad'ıma bırakayım. Bu konuyu açma konusunda belki soracakları veya katkıları olacaktır mutlaka. Buyurun Yunus Üstad'ım. Teşekkür ederim değerli üstadım. Aslında şimdi gizli cemiyetler diyoruz. Dünyanın birçok yerinde gizli cemiyet yani dünya literatürüne girmiş bir sürü gizli cemiyetler var. Siz bir tanesinden bahsettiğiniz Illuminati, işte Masonluk var. Ondan da bahsettiniz. Tabii Masonluğun resmi olarak 17. yüzyıla dayandığını görüyoruz. Fakat Illuminati'nin aslında daha da geriye gittiğini görüyoruz. Masonluğun da daha da geriye gittiğini okuyoruz kaynaklarda. Benim ilgimi çeken birkaç konu var, benzerlikler var değerli üstadım. Sizin anlattıklarınıza sadece küçük eklemeler yapabilirim. Bir kere dünya devletinden bahsettiniz. Benim aklıma direkt olarak Şeyh Bedrettin geldi. E, Mülkiyetin ortadan kalkması, vasiyet yoluyla malların devredilmesi, mülkiyetin devredilmesi aynı Şeyh Bedrettin'de de mevcut. O da yarın yanağından gayrı her şey ortaktır diyor. Ve Fetret Devri zamanında da Şeyh Bedrettin'in ortaya çıktığını görüyoruz. Yine burada. Bir diğer konuda üstadım birçok yani localara işte diğer organizasyonlara loncalara sirayet ettiğinden bahsettiniz Illuminati'nin. Ben küçük bir not aldım. Tapınak şövalyeleri de biliyorsunuz hani bu konuda çok bir kitabım var. Çok da fazla araştırma yaptım. Tapınak şövalyeleri de e, yer altına çekildiklerinde kendi içlerinde aslında birçok lonca barındırıyorlardı. Yani kendi işlerini görmeleri için, kendi kalelerinde kendi işlerini halledebilmek için birçok loncaları vardı. Birçok iş kolunu ellerinde tutuyorlardı. Bunlardan bir tanesi duvar ustası da yani taş ustalığıydı. Masonlar yani. İşte demir ustaları vardı, terziler vardı, bir sürü loncalar vardı. Burada yine tapınak şövalyeleri Mason loncaların içinde kendilerine
bir yer buldular. Bazıları yer değiştirdiler, farklı farklı gruplara yöneldiler. Ama tapınak şövalyelerinin şöyle bir bağlantısını görüyorum. Şimdi Illuminati kelime kökenine baktığımızda etimolojik olarak aydınlanma kelimesiyle illuminate kelimesiyle bir örtüşüyor. Burada da tapınak şövalyelerinin Hasan Sabbah'la Doğu öğretileriyle, Yahudi öğretileriyle, Kabala'yla çok içli dışlı olduğunu görüyoruz. Özellikle Orta Doğu'da geçirdikleri zaman zarfında. Ve orada benim bazı belgelerde denk geldiğim, yani birden fazla da belgede denk geldiğim bir grup var. Burada da Işığın oğulları, Işığın çocukları diye geçen bir grup var. Bu grubun ne olduğunu ben uzun araştırmalarda hani bir fikrim var ama elimde çok fazla kanıt olmadığı için de bunu yazamadım. E, Yani kesin bu diye yazamadım kitabımda da. Burada Işığın oğullarından çok bahsediyor ya da Işığın çocukları olarak çevirdiğimizde. Bahsetmiş olduğunuz gibi yine Sovyet veya Sovyet demeyelim de sosyalist komünist düzenlerde bunun yansımalarını görüyoruz. Dünyada da yine masonlukta da veya tapınak şövalyelerinde de Illuminati'de de benzer benzer politikaların güdüldüğünü görüyoruz. Hatta bugün Birleşmiş Milletler'de gözlemci olarak görev yapan Hospitalyen şövalyeleri de mevcuttur hala. Ve onların içinde de Illuminati'nin kırıntılarını, Illuminati'nin varlığını görüyoruz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kenan Üstadım, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi konu bence çok önemli ve özel bir konu. E, Bunun ne kadarı gerçek, ne kadarı spekülasyon bilmek %100 mümkün değil. Hani atizin itizine gerçekten karıştığı çok ilginç bir konu. Şimdi Cihangir Üstad'ım Atlantis'ten başladı. Atlantis'ten başlar bugüne kadar gelen bir grup olabilir mi? Ee, Her ne kadar açık olsam da ben şahsen bundan emin olamayabiliyorum. Dünyada bazı ilginç başka teoriler de var bu dünyayı yöneten o oluşuma. Mesela Anunnaki tezi var. Anunnaki tezi ile alakalı işte hep bütün ortak hikaye nedir inanç sistemlerinde? Bir tanrılar, onlar işte insan kızlarıyla evlenirler, kendi yaratmışlardır. Ondan sonra yarı tanrılar dünya yönetir ve ondan sonrasında da insanlık azınca da insanlık bir şekilde yok edilir. Yine Nuh tufanı. Sonrasında da işte bir tanesi vicdan yapar. Kurtaralım edelim bunları. Yine bunlarda da işte bir ışık var, nur var. Sonra kurtarılır. Ve o dönemde kalanlar arasında işte o Sümer metinlerini adlandırıp bir Anunnaki grubunun yani dünyada kalmış Anunnaki grubunun ki bu grup gitmiştir kendi Nibiru gezegenlerine. Anunnakilerin küçük bir kısmı burada bir nevi kalmıştır. Onlar da bir süre sonra artık dünyada kendi istedikleri teknolojiyi dünyaya getirmek için tekrar geri dönüş yapabilmek için bir nevi saplanmışlardır burada. O gözcüler hikayesi var ya Nuh Tufan, Evet. Nuh filmindeki onlar gibi onların insanlığı arka planda yönettiğiyle hatta arka plandaki o yönetenlerin bugün gerçekten gözükmediğini, bunların mavi kana sahip olduğuna dair bir tez de var. Tabii bütün bunlarla alakalı internette çok şey var. Neyin ne doğru ne de yanlış onu bilmiyoruz. Belki gözümüzün çok önünde. Bununla beraber işte şuna bakalım. Osmanlı'nın hakimiyeti Akdeniz'de büyüktü. Fakat Akdeniz'in bir Osmanlı Gölü, bir Müslüman Gölü olmasından sonrasında Avrupa camiası bir alternatif arayışına geçince de doğal olarak işte Afrika'nın güneyinden gidip de işte Hindistan, Vietnam, Çin o bölgelere yani uzak doğuya bir yol bulmaları, onun öncesinde de Amerika'ya yol bulmaları doğal olarak şekli değiştirdi. Tabii ne oldu? Benim şöyle bir sentezim var. Ee, Arka planda bugüne kadar gelen bir açgözlülük ekonomisi gelişti. Yani baktığınızda sömürü dönemi Afrika'da işte köleleştirme, kölelerin getirilmesi, taşıması maalesef o düzen farklı şekilde dünyada ilerliyor. Yani
zenginin fakire, güçlünün zayıfa, e, elitin elit olmayana, yani güç sahibi olanların oynadığı bir oyun haline gelmiş durumda. Tabii ki dünyadaki nüfus çok. Bu da doğal olarak arttırıyor gelirleri. Ee, Yani bugün elimizde kullandığımız akıllı cihazları bile seve seve kullanıyoruz ve onların bile bağımlısı olduk. Yani bunları böyle sevdire sevdire vererek, aynı zamanda birçok sistemi de insanları mecbur kılarak, ama başka bir şey bilmeyişleri mecbur kılarak bu sistemler esasında devam ediyor. Bugün dünyada hala uzun süredir istatistiklere bakmadım ama 62 milyon civarında yani köle olarak çalıştırılan kadın ve çocuk olduğunu bir yerde okumuştum. Bunlara bakmak lazım. Şimdi bu listeyle hatta işte çocukların savaşlarda rol almasından tutun da soykırıma uğrayan, savaş soykırımına uğrayan insanlar falan, artı eskiden en azından savaşlar cenkte kılıçla yapılır, sonra baruta geçti. Şimdi artık farklı farklı mekanizmalar var ve savaşlar masa üzerinde oluyor. Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları kitabı serisi çok güzel bir seridir. Ne kadar doğrudur yanlıştır tartışılır bilemediğimiz için, yine bana göre değilim, bize göre değilim, ama o kitapta anlatılan şeyler özellikle son 100 yıl içinde, 150 yıl içinde yeni dünyanın güç sahiplerinin bu dünyada gücü kendilerinin faydasını maksimize etmek için kullandıklarını gösteriyor. Bu arada güçte sıkıntı yok. Bugün kişisel gelişim ve ruhsal dünya, ruhsallık peşinde koşanların çok acizce düştüğü bir konu vardır. Aman güçsüz olalım, işte bir yanağımızı gösterelim, diğer tarafımıza vurana falan. Yani güç oyununu oynamayı bilmemiz gerekiyor. Yani Hazreti Ali'nin kılıcı gibi güç iki taraflı, gücü adil, arif ve zarif kullanmak. Hatta mümkünce olduğunca cennetteki tuğba ağacı gibi gücünüz oluşu kullanmamak. Yani bir kaçan samuray olmak çok çok önemli. Benden bize geçebilmek için, ama güç olmadan da değişim fırsatı olmuyor. Fakat birileri bu dünyada gücü kullanınca sorun o. Ben diyor ve sadece benim kaynaklarım, insan oğlunun durum konusu, herkes kendi çıkarını maksimize eder dünyada. Ve bu en küçük aile içinde bile geçerlidir. Sosyal ilişkilerde de, dünya çapında da. O yüzden de tarih içinde birilerinin dünyadaki gücü elde ettikten sonra o dünya düzenini kurmaya çalışmaları çok normal. Osmanlı döneminden sonrasında Hollandalılar, Belçikalılar, azıcık Almanlar, sonrasında İspanyollar, dünyada işte imparatorlukların yükselişiyle alakalı hızlanmış videolar var. Son 400 yıla bakın. Yani özellikle mesela Osmanlı, Roma dönemini, Selçuk dönemini, Çin dönemini falan böyle uzun görürsünüz. Büyülü küçülür, ama bir anda işte Hollanda büyür küçülür. Hani hızlandırılmış, işte Belçika öyle, Almanya öyle küçük yerlerde. İspanya bir anda büyür ama küçülür. Yani baktığınızda ondan sonrasında keza İngiltere. Bugün Dünya İmparatorluğu da Amerika Birleşik Devletleri'dir ve haritadaki o gösterilen yerlere bakmamak lazımdır. Şimdi bütün bunlara baktığınızda bu gücün tadını alan bir grup daha 400-500 yıl önce, düşünsenize, daha insanlar lokal yaşarken Avrupa'da Masonlara özgür denmesinin sebebi, onlar şehirden şehre özgürce gidebilmeleriydi. İnsanlar lokaldi yani. Şehirle zaten gidemiyorlar bir yere, ama lokallerdi. Düşünsenize, birileri dünyasal gücün tadını alıyor, global sömürünün tadını alıyor ve gittiği yerlerde resmen bizim işte uzaylılar bugün gelse teknolojiyle bizi hükmediyorlar ya filmlerde. Onlar gibi ittikleri yer hükmediyorlar. Kolay, çok kolay. Yani düşünsenize, İspanyollar gittiklerinde Latin Amerika'ya, at yok, zırh yok, kılıç yok, metal yok, yani düzgün. Hani anlatabiliyor muyum? Bugün şey gibi, hani bu filmlerdeki uzaylıların gelip işte lazerlerle gezegenimizi taraması, şehirleri yok etmesinden farklı bir değil yani. Tek kale maç oynamışlar. O yüzden de oradan gelen para bu kibri arttırıyor. Bugüne kadar gelen bir kibir ekonomisi var ve bu kibir ekonomisi baktığımızda bugün dünyayı maalesef zorlayan şeydi. Hani şunu göremiyoruz. Hala dünyanın kaynakları kısıtlı. Dünyanın dışına açılma şansımız hemen yok. Olsa bile bakın, belki 200-300 sonrasında koloniler dünyaya çalışacak. Expansion diye çok güzel bir dizi var. Çok tavsiye ederim. Harika bir dizidir. Orada da bunu çok güzel anlatır. Bizim iç doğamızı değiştirmedikten sonra bir ilerleme şansımız yok. Fakat bu güç olayın, o yüzden de dünya içinde son 400-500 yıldır özellikle bence çok büyük para dönüp işte
teknolojik ve de fikirsel gelişim konusunda, yani fikirsel derken doğuya gittiğinizde orada çok daha ruhsal gelişim detayını görüyorsunuz ama o anki dönüştürücü fikirler inovasyon anlamında ilerlemiş milletlerin geri kalmış milletlere resmen tahakküm etmesi, onları zorlaması ve bir şekilde kaynakları kendi içinde kullanmasıyla alakalı bir düzen oluşuyor. Ve benim anladığım kadarıyla birileri bir noktadan sonra diyor ki bu şansa burada kalamaz. Yani 13 aile, 5 aile neyse, fakat bugün son 15-20 yılın ötesine de baktığınızda son 50-60 yıla çok ciddi olarak bunu görmeye başlıyorsunuz. Yani çok benzer figürlerin dünyada liderlik yapmaları, benzer söylemlerin ortaya çıkması ve şöyle bir gerçek de var. Bu kişilerin bir fikir birliğin dünya çapında olması için onları bir fikir ve gönül birlikteliği içinde toplamanız lazım. Bu fikir ve gönül birlikteliği iyi ya da kötü olduğunu tartışmıyorum. Ve bunu da ezoterizm üzerinden yapıyorlar. Zaten çünkü ezoterik cemiyetlerin bugün oluşturduğu inovasyonlar, yenilikler, moderniteler üzerinden yaşadığımız bir dönemdeyiz. Dünyadaki son 500 ila 800 yıllık gelişmelere baktığınızda ya gülaççıdır ya masondur bu kişilerin çoğu. Büyük liderlerin de çoğu. O yüzden de bu fikir özgürlüğün olduğu yerlerden çıkıyorlar. Diyeceğim, benim şahsi düşüncem bu dünya kaynaklarının kullanmasıyla alakalı. Bin parçalı dünya düzeni dedikleri bir düzen var. Bunun içinde dünyanın tek kutuplu düzenden çok kutuplu düzene geçmesi, dünyadaki çok kutuplu düzendeki bölgelerin oluşması, 7-8 bölge belki, o 7-8 bölgelerin teknolojik ve üretim olarak kendi kendine yetmesi. Bakın Endüstri 4.0'ı Almanlar ilk kurduklarında bazıları dedi ki Endüstri 4.0 üretimi uzak doğudan arka bahçeye çekmekten başka bir şey değildir dedi. Bazı bu işin başındaki insanlar. Daha yani bu iş böyle yeni filizlenirken. Ve daha sonrasında da bu çok kutuplu dünya düzeninin artık konfederatif bir düzene geçerek bir artık çok küçük eyaletlerden oluşan bir dünya federasyonuna geçmesi. Muhtemelen de o zamanla biz Mars'ta, Ay'da, Satürn ve Jüpiter'in üzerinde hani büyük katman su olan uydularında belli yerlerde bazı uyduları kurmuş olacağız ve o uydular arasında da mücadeleler başlayacak. Hani ana kara diyebileceğimiz dünya, ana dünya. Bir de onların uyduları olan şeyler. Belki orada insanlık farklı adaptasyonlara gelecek ama o dönemlere gidene kadar dünyanın bir kendi kaynaklarını maksimize etmesi, kullanması durumu söz konusu. Bu önce hırsla başladı, sonrasında kaynakların optimizasyonuna döndü diye düşünüyorum. İşte bu Denver'daki 500 milyon dünya nüfusunun düşürüleceği gibi şeylere ben çok inanmıyorum. Çünkü George özel Bush. hırs ekonomisiyle bu, yani dünyadaki insan sayısının düşmesi, ciroların da düşmesi anlamına gelecektir. Bu grupların da biraz daha hani bu parasal gücü kullanmak için farklı yapacaklarını ben sanmıyorum. Biraz daha Cahangir Üstad'ın başlattığı konuda farklı yerlere gidelim isterim ama hani adına bilemeyeceğimiz bir oluşumun uzun süredir dünyadaki gücü ben bir şans eseri duruma bırakmadıklarını düşünüyorum ve son özellikle de 100 yıldır da çatır çatır, yani işte Albert Pike'ın o yazdığı İtalyan Mason Locası Başkanı'na Evet. yazdığı Hazretleri. işte mektup önemlidir. Ondan öncesinde 1821 ile beraber başlayan bu altın standardı, 1871'de sonra Almanların geçmesi, 1913 Fed'in kurulması, 1944 Bretton Woods, 1971 Amerika'nın altın standardını lağvetmesi ve sonrasında işte 2000, 2008, 2020 bile krizi bu bağlamda tartışılmalıdır gibi geliyor bana. Ve bugünlere gelinmesi. Yani ve bu arada da işte X, Y, Z kuşaklarının çıkması, yapay zekanın dünyayı çok büyük değiştirmesi. Son 2 yılda dünyada üretilen bilgi bütün insanlık çağında üretilenden çok daha fazla. O yüzden de zaten çok gelişen data toplama alanlarına ihtiyaç var. İşlemcilerimiz yetmiyor. Yani bir eksponansiyel, süper eksponansiyel gelişim söz konusu. Bu yeni dünyada da gerçekten de bir elitler toplumuyla elit olmayanlar arasında bir durumun oluşmaması
mümkün değil gibi gözüküyor. Yani teknolojiyi takip etmezseniz sadece gücü de geçtim. Zaten geride kalıyorsunuz. İşte bunlar bizim dönemimizde yoktu. Ben takip etmeyeceğim. Geride kalır, ufak olursunuz. Ve aradaki teknolojik fark açıldıkça da ister istemez dünyanın bir tarafında eşitsizlik olduğu zaman bu sefer zaman geri dönüyor. Yani bu atılmış, unutulmuş bir bumerang gibi. Yani bu bumeranglar sömürü döneminde 500 yıl önce atıldı. Geri dönenleri var, geri dönmeyenleri var, geri dönecek olanları var. İşte negatif karma diyelim. O negatif karmalar her zaman için, çünkü hayat gerçekten bir Hegel diyalektiği gibi tez, antitez, sentez, yani denge, oluşum, bozulum, ondan sonrasında dönüşüm. O dönüşüm tekrar oluşumu tetikliyor. Ondan sonrasında bozulum ve sonrasında tekrar dönüşüm, yani denge. Bütün bu denge hayatın diyalektiği içinde ilerleyen bir şey ve bu dünyayı yöneten güçler, eller, bu ezoterik, yani evreni yöneten ilahi prensipleri iyi anladıkları için çok da güzel olarak yönetiyorlar. Bazen bir bakıyorsunuz, ya burada neden iki tane ses var? O iki tane sesi atarak esas halkın nabzını tutuyorlar. Kim ne konuşuyor, ne ediyor, ona göre yönlendiriyorlar. Hiçbir şekilde aptal değiller. Bu ilahi yasaları da ya da evrensel kozmik yasaları da ezoterizm anlamında iyi anladıkları için ve arkasında da yüzyıllarca yıllık bir külliyat olduğu için o zaman çok daha başarılı olabiliyorlar. Bir Hasan Sabbah'ın incelediğinizde oradaki o hani işte inisiyasyon töreni, önce cenneti vaat edip ondan sonra elinden çekip bak, ama kendini gerçekten hak yolunda, ki onların hak yolunda e, ileride ne denir, ne diyeyim, sacrifice ettiğinde ondan sonrasında sen de ölünce cennette bunu yaşayacaksın. Adama bir çapalıyorlarmış. Adam kendini yukarıdan atıyormuş yani. O hale geliyormuş. Şimdi bütün bu psikolojik yöntemlerin de geçmişteki uygulanmış iyi uygulamaları var. Oradan zaten İsmailler, ondan Hasan Sabbah, Templiyerler ve diğer ezoterik oluşumlar, konuşmadığımız çok da fazla oluşumlar. Mesela belki bir Altın Şafak Cemiyeti çok az konuşulur ama Altın Şafak çok bence incelenmesi gerekir. Altın Şafak İttihatçılar var. Altın Çağ'ın içinden doğan bir Hubbard ekolü vardır. Ron Hubbard, yanlış hatırlamıyorsam. Bugünkü baktığımızda Scientology ekolünü tetikler. Yani öyle bir oluşumlar zinciri var ki son 100 yılda bizim New Age akımını da şekillendirmiş ve bütün bu ezoterik cemiyetlerin şekillendirdiği dönemler insanın inovasyonunu da şekillendiriyor. Arkada maalesef, yani her şeyi ezoterizme bağlıyorsunuz dediğinizde şu anki ana akım o çünkü. Ama sadece bir noktadan sonra zaten aşağıya gidiyorlar ve zaten dünyadaki insanlar da fazla maddesel takılıyor. Ruhsallıktan kopuyorlar. O yüzden hele bugün internet çağında bence gizlenmek daha da kolay. Çünkü ne verirseniz kişisel gelişimine ruhçular, hani bugün bir böyle bir şeyler ortaya atalım. Herkes kendi ruhsal ya da ezoterik serüveni desteklemek için bilim bile kullanır hale geldi. Hatta bilim bile doğrulamadan, yani doğrulanmamış bilimi kullanmak gibi bir şey var. O yüzden belki manipüle etmek hiç bu kadar kolay olmadı. 1984'teki o hani kitapla alakalı olduğu gibi. Yani diyeceğim, bir kontrol mekanizması var. Ben buna %100 inanıyorum. Özellikle son 100 yılda, hele artan 20-30 yıldaki gelişim yapay zeka ile bunu daha da arttırdı. Yani FBI ve CIA'in ve de diğer örgütlerin derken şeylerin, istihbarat örgütlerinin eskiye göre daha fazla data analizi tutmasının sebebi de o. Yani data toplama ihtiyaçlarını söylüyorlar zaten. Eskisinden çok daha az var. Çünkü zaten her yerden topluyorlar dataları. Bunu işlemek konu. Şimdi zaten yapay zeka ile, yani Ra'nın gözü gibi yapay zeka sistemleriyle neler neler yapıldığını düşünün. O yüzden de bu bin parçalı devlet düzeni için bu aralar çok kutuplu düzene geçilmesi lazım. Bölgesel savaşlar yapmadan zaten bunu yapamazsınız. Arkadaki kafalar bunları düşünüyor diye düşünüyorum. Ve her bir doğumda çok zor olacaktır. Bunlar zor doğumlar, büyük doğumlar. Öyle bir döneme doğmuşuz ki bütün bunları da hani milenyum sonu, milenyum başı bunları görüyoruz. İşte Bediüzzaman Üstad'ın dediği gibi bir devre sonu. O devre sonuna kadar sapla saman ayrılacak derler. İndigo çocuklar yeni dünyanın düzeninin tohumlarını ekti. Kristal veletler bunu ekecek derler. Şimdi alfalar, betalar çıktı. Daha da hani atizitizde karışmaya başladı. Böyle biraz bulamaçı daha da bulamaç haline getireyim ve susayım dedim. Arz ettim. Evet.
Söylediğin çerçevede sevgili Kenan Üstad, bu olgu etki tepkiyi doğurur prensibinden yola çıktığımızda son 350 yıldır devam eden Illuminati'nin bu mücadelesi, yoğun mücadelesi Illuminati'ye karşı yoğun bir tepkiyi de beraberinde getirdi. Dolayısıyla bu yoğun tepkinin biraz izole edilmesi gerekiyor. Örneğin Trump'ın ortaya çıkışı bu yoğun tepkinin izole edilmesiyle doğrudan bağlantılı. Bugün Avrupa'da pek çok ulus devlet savunucusu, faşistin veya tek adam rejimi savunurunun ön plana çıkışı aynı şekilde bu yoğun tepkiyle beraber. Şu anda Illuminati'yi anlamadan dünyayı anlamak, dünyanın nereye gittiğini algılamak mümkün değil. Bu çerçevede eğer Illuminati olmasa e, neler yaşardığınızı göstermek açısından bugün yaşadıklarımızı yaşıyoruz. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı bir ulus devletle global devlet arasındaki bir çatışma adeta. Bu yayılma şeyi gösteriyor bu çatışmalar tüm dünyada yaygınlaşıyor. Belki de senin o bahsettiğin çok uluslu sisteme doğru götürmek için Rusya gibi koskoca bir federasyonun dağıtılması öncelikli görev olarak bugün belirlenmiş olabilir. Bu çerçevede bir Çin İmparatorluğu'nun, Rusya İmparatorluğu'nun ve benzeri oluşumların ortadan kaldırılması en önemli şiar ve neyin olamayacağının görülmesi açısından nelerin olabileceğinin görülmesi son derece planlı bir şekilde yürüyor gibi geliyor bana. Bütün bunların arkasında son 350 yıldır planlı bir organizasyonun varlığı ortadayken ve buna kimsenin inkar etmesi söz konusu değilken bugün böyle bir şey yoktur. İnsanlık böyle bir tehlikeyle veya böyle bir oluşumla karşı karşıya değildir diye savunanların tamamının da ben aslında Illuminati'nin alttan alta sözcülüğünü yaptığı kanaatindeyim. Ben Buradan baktığımızda ben Yunus Üstad burada diyor bir şeyler söyleyecek. Ona evet. bırakıyorum. Sonra devam edeceğim. Üstadım çok kısa bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de çıkan, kabul edilen bir yasa var. 2006 senesinde, 2005 yılında Türkiye'de yasa tasarısı olarak verildi. 2006 yılında yasa tasarısı onaylandı Şubat ayında ve 5449 sayılı kanundur bu. TBMM Gov.tr'de bulabilir izleyenler de, sizler de bulabilirsiniz. Burada Türkiye'nin eyaletlere bölünmesi kanunudur. Kalkınma Ajansları Kanunu diye geçer. Amerika'daki federal sistemin bir kopyasıdır ama tam olarak Amerikan sistemi değildir. Bu 5449 sayılı kanunu ben Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği zamanında oraya bağlı bir şekilde görev yaparken incelemiştim ve sunumunu yapmıştım 2006 senesinde. E, Manisa, İzmir, özür dilerim. İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Trabzon tek başına eyalettir. Burada Kenan Üstad'ın bahsetmiş olduğu şehir devletlerine gelmek istiyorum. Şehir devletlerinin intiharı Peloponezyan Savaşı'nda gerçekleşmiştir. Atina ile Sparta arasında ve onların dostları arasında yapılan savaşta ve fakat daha sonrasında Patara Cumhuriyeti'ne atfen Amerikalılar federal sistemi özellikle Canlak liderlik diyeyim çünkü İngiliz bir düşünürdü, onun düşüncelerini kabul etti Amerikalılar ilk kurulurken. Onu aldılar. Bugün dünyada yani Büyük Orta Doğu Projesi diye bildiğimiz veya öyle bilinen bir proje var. Fakat bunun hayata geçişi Büyük Orta Doğu Projesi olarak hayata geçmeyecek. Bu dedikodusu. Asıl olan şey şu olacak. Onu da söylüyorum. Yıllardır da söyledim Türkiye'de yaşarken. O yüzden beni çok da böyle biraz bana gıcık oldular, sinir oldular ama olsun. Ben yine de söyleyeyim. 2006 yılında imzalanan veya yasalaşan bu kanun
kanunlaştı. Bu kanunda Türkiye'de İzmir, İstanbul, Ankara, Trabzon ve Diyarbakır tek başına eyalet. Manisa gibi gelişmekte olan şehirler hiç etrafında bulunan çok az gelişmiş ya da gelişmemiş şehirlere bağlandılar. Merkezler oraya yapıldı. Müsaadenizle bir şey göstermek isterim. Bunun da sebebini şöyle açıkladılar. Bunu işte merkezden kaldırırsanız denge unsuru olduğunda işte uzak yerler, yani Fransa'dan örnek verdiler buna. Uzak yerler dengeyi bozabilir dediler. Yerel yönetimlere geçtiler. Yani Türkiye'de başkanlık sistemi ve eyalet sistemi 2006 yılında gerçekleşti. Fakat bunun hayata geçmesi bir 10 sene daha aldı. Başkanlık sistemine geçildi. Şimdi 22 ülke var. Türkmenistan'dan Moritanya'ya kadar. Etiyopya dışarıda bırakıldı. Uzak karakol olarak bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçtiğindeki ismi Avrasya Konfederasyonu olacak. Yani Türkmenistan'dan Moritanya'ya kadar geçen bu harita, bu içinde bulunan ülkeler hepsi federal yapıyla yönetilecek. Benimle tam olarak hatırlamıyorum ama 2012 ya da 2013 olması lazım. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bir yayın kuruluşu vardı. Benimle röportaj yaptıklarında ben söylemiştim. İran'ın bölünmesine gerek yok. Zaten federal bir yapıya sahip. Ama Irak, Suriye ve Libya e, çökecek ve 3'e 4'e 5'e bölünecek diye söylemiştim. Şimdi sırada bu Suudi Arabistan bunu gördü. Suudi Arabistan bundan kurtulmak için bu Prens Salman'ı şeye getirdi. e, başa getirdiler ve bundan kurtulmaya çalışıyorlar, modernleşmeye çalışıyorlar. Libya, diğer ülkeler bölündü. Yine Mısır'da bölünme ihtimali vardı. O yüzden Sisi olayın içine girdi zaten. Bölünmeyi durdurmak için. Çünkü Kıpti 80-85 milyonluk Mısır'ın nüfusunda 20, resmi olmayan kanıtlara göre, yani resmi olmayan belgelere göre aşağı yukarı 25-26 milyon Kıpti Hristiyan var. Ve bunlar Müslüman kardeşler zamanında çok fazla dışlandılar. Hatta ben Mısır'daydım o sırada. Benim otelimin yaşadığım yerin hemen arkasındaki büyük kilisede kiliseyi ateşe verdiler. Oradaki fanatik Müslümanlar ve kapıları kapattılar. İçerideki insanları yakmaya kalktılar. Ve bunu gören Sisi de olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Yani şöyle söylemek istiyorum. Evet, şehir devletlerine dönüyoruz. Bunun da sebebi belki ilk 5 yıl içinde olmayacak ama 2005'ten beri bu yolun üzerinde gidiliyor. Türkiye'de bu yolda gidiyor ve gayet de istikrarlı gidiyor. Her ne kadar ulusal camiaları veya işte ulusalcı olanları rahatsız etse de bunu gerçekleştirecekler. Bunun da amacı Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu ve Balkanlardaki durumu etkilemek, yani sıfırlamak. Kimisinde yemek olacak, arpa, gıda gibi. Kimisinde su olacak, kimisinde petrol olacak. Herkes birbirine göbekten bağlanmış olacak ki bu da şehir devletlerini hem yönetmesi kolay olacak hem de aradaki tansiyonu biraz düşürmeye çalışıyorlar. Neden konfederasyon? Çünkü federe cumhuriyetlerin birleşmesiyle konfederasyon ortaya çıkacak. Yine söylüyorum, eğer internete girerseniz, bizi izleyenler de internete girerlerse Avrasya Konfedere Cumhuriyeti diye girdiklerinde bunu görebilecekler. Bugün Türkiye 2006 senesinde bölünmüştür. Türkiye'nin 2006 senesinde bölünmesi, ilk önce 12'ye böldüler yanılmıyorsam. Daha sonra yasayı değiştirdiler, 12 artı 2 yaptılar. Sonra 20, 22, 23'e çıkardılar ama tekrar bu haritanın değiştiğini biliyorum. İstanbul içinde neden 12 artı 2 yaptılar? Çünkü İstanbul içinde bir de ekümeniklik var. O da ayrı bir Vatikan şeyi kazanacak. Statüsü kazanacak. Yani bu şehir devletlerinin tekrar şehir devletlerine dönmek gerçekten dünya politikası için, benim gördüğüm kadarıyla, siyaset bilimi çalıştığım için söylüyorum, benim gördüğüm kadarıyla elzem bir durum. Peki Amerika neden veya Avrupa neden aynı süreçten geçmiyor? Çünkü Amerika, Meksika ve Kanada zaten eyalet sistemine tabiler ve bu eyaletlerin birleşimiyle bir ülke
bir federasyon yarattılar. Bu federasyonların birleşmesiyle de bir NAFTA yaratıldı Kuzey Amerika'da. Avrupa'da ise yine federe cumhuriyetler, federe ülkeler var. Bunların birleşmesiyle Avrupa Birliği yaratıldı. Şimdi Şanghay Beşlisi diye konuşuluyor. Büyük Orta Doğu Projesi, yani az önce söylemiş olduğum gibi Avrasya Konfederasyonu konuşuluyor. Geri kalan ülkeler ne olacak? Büyük ihtimalle köle devletler olacaklar ya da kendi işlerinde onlar da bir şeylerin içinden, yani ucundan tutacaklar ya da birlik olacaklar ya da kullanılan insanlar olacaklar. Ama benim görebildiğim, bu benim şahsi görüşümdür ki, evet, şahsi görüşümdür. Dünyada yaklaşık olarak bir 50 yıl içinde veya 50 yıl sürecinde, ki bu psikolojik harbin normal sürecidir. Yaklaşık olarak 4 tane büyük devlet göreceğiz. Avrupa Birliği veya işte NAFTA benzeri 4 devlet olacak. Geri kalanları da nasıl şekilleneceğini beraber göreceğiz. Çok özür diliyorum, biraz uzun tuttum ama bu konuyu yıllardır Türkiye'de anlatmaya çalıştım ama pek de başarılı olamadığımı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Cihangir Üstadım, ben sözü size bırakayım daha fazla uzatmadan. Estağfurullah kardeşim. Yani köle devletler veya köle insanlar olacak e, fikrini dışarıda tutarak bütün bu söylediklerinin Hah. mümkün olabileceğini ben Ü- de düşünüyorum. Üstadım, hani bu benim isteğim değil. Onda yanlış anlaşılmasını Tabii istemem. tabii. Sadece Ama düşünülen, hani yani bu şekilde olabileceğini ezoterizmin düşünüyorum. son derece ters bir nosyon olması nedeniyle köleliğin ortadan kalkacağı dünya görüşü hakim olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Onun dışında idari bakımdan bu söylediklerinin yapılabilmesi olasılığı her zaman için söz konusu. Burada dikkat etmemiz gereken şey insanların insanca hak içerisinde, hukuk içerisinde, belli bir düzen içerisinde yaşayabildiği ve kendilerini geliştirebildiği bir düzenin oluşması ihtiyacı son derece ortada. Aksi takdirde gittiğimiz yön kesinlikle yön değil. Evet Kenan Üstadım, buyurun kapanış için sözü size bırakalım. Ya bu konu evet çetrefilli bir konu. Yani Yunus Üstad'ın özellikle bu konuda özel uzmanlık alanı olduğu için coşması benim için çok önemli oldu. Ama Sağ olun yani Kenan Üstadım. yani Beni yine gazladınız. kılavuz istemez diyeceğim ama yani bu görünmeyen bir yol. Yani gerçekten e, çok üstten bakınca görülebilecek, çok da şüpheye de düşürebilecek bir yol. Fakat hani ben kendim uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapmış, dünyada da belli ülkelere gitme şansı olmuş, şu an yurt dışında yaşayan bir insan olarak e, biraz önce anlattığım o güç olayıyla bunu bağdaştırıyorum. İkincisi de dünyanın kaynaklarıyla alakalı. Üçüncüsü de bu kadar bu kadar insanın bir toplumsal sosyal dizaynın açıkçası mağdur olduğunu görüyorum, anlıyorum. Bu öyle büyük bir şey ki hani bu düzeni anlamak o kadar kolay bir şey değil. Bu düzeni kuranlar esası küçük alemlerini yaratmış durumdalar. Mesela Tron filmini izlerseniz, Tron filmi çok özel bir filmdir. Geçenlerde tekrar bir izledik, ettik. Bir dijital dünyada alem yaratılması, o alem bir yaratanların bugün işte insan olması. Ama yarattıkları alem, oyun aleminde bir anda ilahi parmağın dokunuşuyla Aizo denen izomorfik canlıların oluşması. O canlılardan son kalan Kora'nın kolunda bir sembol vardır. O sembolün ne olduğunu bulun, araştırın. O zaten anlatacaktır. Orada filme ismini veren Tron karakteri garibanın oradaki işte o alemi yaratan oranın bir nevi yaratıcısı olan filmin kahramanını korumak isterken onun yarattığı kendi kopyasından korumak isterken ölür. Gariban'ın filmde bir dakika bile rol yok ama filme ismini vermiş. O adam kimdir? O adamın ismi neden filme verilmiştir? Onu da bir düşünün. Ayrıca konuşuruz bunu. Belki de filmlerdeki sembolleri ayrıca konuşmamız çok çok önemli. Bu arada bir şey söyleyeyim. Yani bizim böyle
çok eskiden bir lafımız vardır. Bu masallar bebek uyutmak için değil, insanları ayağa kaldırmak için anlatılır. Pamuk Prenses hikayesi de çok ezoteriktir. Oo. Yani şimdi yine Yunus Üstad'ın özel konusu benim gibi. Şimdi Tron filmden Pamuk Prenses gittik ama bakın eski zamanlarda daha saf mesajlar veriyordu. Şimdi artık Tron gibi filmlerle, başka filmlerde yani şöyle söyleyeyim, Star Wars filminin serisinde şey vardır. Clone Wars vardır, Klon Savaşları. Bilmiyorum, orada mesela seyredenler düşündü mü? Neden oradaki çocuğun adı Ezra'dır? Neden onun üstadının adı Kenan'dır? Kanan'dır. Ondan sonrasında neden bir Hera karakteri vardır orada? Şimdi orada bir bu bütün işte Ezra'nın olduğu bir gezegen var. O gezegenin adı Harappa medeniyetindeki ilk şehirlerden birinin adı. Şimdi bunları yazanlar, çizenler boşuna koymuyor. Ya da ne diyeyim, Star Wars filmindeki Order 66, 66. emir. Ondan sonra birinci imparator, ikinci imparatorluk. Yani bakın, filmlerle bizi son 50-60 yıldır çok sağlam hem eğitiyorlar hem yönlendiriyorlar. O yüzden de burada öyle bir şey var ki ee, ayrı bir konu. Belki sırf bunun üzerine ayrıca konuşmamız lazım. Yani bu çünkü ayrı bir şey, öyle söyleyeyim. Neyse, ben kapanış yapacakken çenem düştü. Hepinizi seviyoruz. Umarım kafanızı yeterince bulandırmışızdır. Ama sular önce bulunacak ki sonra durulacak. O yüzden de kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki haftalar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.